Merhaba Mitolya ailesi. Bugün sizlerle Türk mitolojisinin en kutsal ve güçlü varlıklarından biri olan Turul kuşunun muhteşem hikayesini paylaşacağım. Bu sadece bir kuş hikayesi değil, aynı zamanda Türk milletinin kurtarılışını, büyük göçlerini ve destansı yolculuklarını anlatan epik bir macera. Turul kuşu, Türk mitolojisinde Tengri'nin elçisi, göklerin efendisi ve Türklerin kutsal koruyucusudur. Dev kartal görünümünde olan bu efsanevi varlık, kanatlarını açtığında güneşi gölgeleyecek kadar büyüktür ve gözleri şimşek gibi parlar. Bu kutsal kuş, Türk tarihinin en kritik anlarında ortaya çıkmış, halkını tehlikelerden kurtarmış ve yeni topraklara rehberlik etmiştir. Onun hikayesi sadece mitolojik bir anlatı değil, aynı zamanda Türklerin kimliklerinin, cesaretlerinin ve birlikteliklerinin sembolüdür. Turul'un en bilinen destanı Türkleri Ergenekon'dan çıkarmasıdır. Ama onun hikayesi bundan çok daha fazlasını içerir. Savaşlarda zafer, göçlerde rehberlik, krallıkların kurulması ve nesillerin korunması. Ve eğer siz de Türk mitolojisinin bu kutsal ve ilham verici hikayelerini seviyor, kanalımızda daha fazla destan keşfetmek istiyorsanız, abone olmayı ve bu videoya beğeni bırakmayı unutmayın. Yorumlarınızla hangi kahramanlık hikayesini duymak istediğinizi paylaşabilirsiniz. Bu videoda Turul kuşunun kutsal doğuşunu, Türklere nasıl rehberlik ettiğini, büyük göçlerde oynadığı rolü ve Türk hanedanlarının kuruluşundaki etkisini keşfedeceğiz. Hazırsanız Göklerin Efendisi ile birlikte bu destansı yolculuğa beraber çıkalım. Turul kuşunun hikayesi, zamanın başlangıcında Tengri'nin evren düzenini kurduğu dönemlerde başlar. O sıralarda dünya henüz gençti ve Türk milletinin büyük bir koruyucuya ihtiyacı olacağı biliniyordu. Tengri, gök kubbenin en yüksek katında özel bir yaratım gerçekleştirmeye karar verdi. O, en saf ışığı, en güçlü rüzgarı ve en dayanıklı ateşi birleştirerek kutsal bir varlık yaratmaya başladı. İlk olarak dev bir kartal formu şekillendirdi. Bu kartal, sıradan kuşlardan çok daha büyük, çok daha güçlü ve çok daha bilge olacaktı. Kanatlarının genişliği küçük bir göle bedel, gözlerinin parıltısı şimşeğin gücünde olacaktı. Sonra bu yaratığa özel yetenekler bahşetti. Turul sadece uçabilen bir kuş değil, aynı zamanda geleceği görebilen, Tengri'nin iradesini anlayabilen ve insanlara rehberlik edebilen kutsal bir elçi olacaktı. En önemli yeteneği Türk milletini koruma ve yönlendirme gücüydü. Turul hangi durumda Türklerin tehlikede olduğunu hissedebilir, onlara doğru yolu gösterebilir ve düşmanlarından koruyabilirdi. Tengri, yaratımını tamamladığında Turul'a şu sözleri söyledi. "Sen benim gözümsün, kulağımsın ve elçimsin. Türk milletim tehlikede olduğunda sen onları kurtaracaksın. Onların yolunu aydınlatacak, cesaretlerini arttıracak ve birlikteliklerini sağlayacaksın." Turul, bu kutsal görevini kabul etti ve gök kubbeye yükseldi. Oradan dünyayı ve özellikle Türk toplumlarını gözlemlemeye başladı. O sadece bir kuş değil, aynı zamanda Tengri'nin iradesinin dünyada somutlaşmış haliydi. İlk görevi uzun sürmedi. Türk kabileleri arasında çıkan anlaşmazlıkları çözmek ve onları birleştirmekti. Turul, büyük gölgesini toplulukların üzerine düşürdü ve onlara birlik mesajı verdi. Turul kuşunun en meşhur ve en önemli görevi Türkleri Ergenekon'dan çıkarmasıdır. Bu olay, Türk tarihinin dönüm noktalarından biri olarak kabul edilir ve Turul'un gücünün en açık şekilde görüldüğü andır. Efsaneye göre Türkler bir dönem düşmanları tarafından tamamen kuşatılmış ve Ergenekon adı verilen dağlık bölgeye sığınmak zorunda kalmışlardı. Bu bölge, etrafı dağlarla çevrili, sadece dar bir geçitle dış dünyaya bağlanan gizli bir vadiydi. Yıllar boyunca Türkler bu vadide yaşadılar ama nüfusları arttıkça alan yetersiz hale gelmeye başladı. Ayrıca uzun süre izole kalmak onların savaşçı ruhlarını ve özgürlük arzularını zayıflatıyordu. Yaşlı bilgeler bu durumun böyle devam edemeyeceğini görüyorlardı. Ama Ergenekon'dan çıkış yolu çok tehlikeliydi ve dışarıda hangi tehlikelerin beklediği bilinmiyordu. İşte tam bu kritik anda Turul kuşu göründü. Gökyüzünde dev gölgesi belirdiğinde tüm Türkler başlarını kaldırıp baktılar. Turul,
3 kez vadinin üzerinde döndü ve sonra belirli bir yöne doğru uçmaya başladı. Bu işaret Tengri'nin mesajıydı. Turul, Türklere çıkış yolunu gösteriyordu. Ama bu yol sadece coğrafi bir güzergah değil, aynı zamanda yeni bir başlangıca, büyük bir maceraya açılan kapıydı. En cesur savaşçılar Turul'u takip etmeye karar verdiler. Kadın, erkek, yaşlı, genç, tüm millet eşyalarını topladı ve bu kutsal rehberliği izlemeye başladı. Yolculuk zorlu geçti. Dağ geçitleri, tehlikeli vadiler, bilinmeyen düşmanlar. Ama Turul hep önlerinde uçuyor, tehlikeleri önceden haber veriyor, güvenli geçişleri gösteriyordu. Nihayet Türkler Ergenekon'dan çıktılar ve geniş bozkırlara ulaştılar. Bu olay sadece bir coğrafi göç değil, aynı zamanda Türklerin yeniden doğuşu, özgürlüklerini ve güçlerini geri kazanmaları anlamına geliyordu. Ergenekon'dan çıkıştan sonra Türkler için yeni bir dönem başladı. Ama bu aynı zamanda büyük zorlukların da başlangıcıydı. Geniş bozkırlarda hayatta kalmak, yeni topraklar bulmak ve düşmanlara karşı korunmak kolay değildi. Turul Kuşu bu süreçte Türklerin en sadık rehberi oldu. O sadece yol göstermekle kalmıyor, aynı zamanda tehlikeleri önceden haber veriyor, uygun kampı, yerlerini ve su kaynaklarını işaret ediyordu. İlk büyük göç batıya doğru gerçekleşti. Türk kabileleri yeni yerleşim alanları araştırırken Turul hep onların üzerinde uçuyor, güvenli rotaları gösteriyordu. Bu göç sırasında birçok nehir geçildi, dağ aşıldı ve yabancı topraklara girildi. En zorlu anlardan biri büyük bir nehri geçerken yaşandı. Nehir çok derin ve akıntısı çok güçlüydü. Türkler nasıl karşıya geçeceklerini bilemiyorlardı. İşte o anda Turul nehrin üzerinde alçak uçuşlar yapmaya başladı. Onun işaret ettiği yerde nehrin altında gizli bir sığ bölge vardı. Bu bölgeden tüm kabile güvenle karşıya geçebildi. Bu olay Turul'un sadece bir rehber değil, aynı zamanda hayat kurtarıcı bir koruyucu olduğunu gösterdi. Başka bir olayda düşman kabileler Türkleri pusuya düşürmeye çalıştı. Ama Turul tehlikeyi önceden fark etti ve yüksek sesle çığlık atarak Türkleri uyardı. Bu sayede pusu bozuldu ve Türkler hazırlıklı olarak savaşa girdiler. Turul'un rehberliği sadece pratik yardımlarla sınırlı değildi. O aynı zamanda morali de yüksek tutuyordu. Zor anlarda gökyüzünde belirişi Türklere Tengri'nin onları koruduğunu ve yalnız olmadıklarını hatırlatıyordu. Yıllar boyunca süren göçler sırasında Türk kabileleri farklı coğrafyalara dağıldılar. Ama Turul her grubu ayrı ayrı takip ediyor, hepsine rehberlik ediyordu. Sanki aynı anda birden fazla yerde bulunabiliyordu. Bu göçler sonucunda Türkler Orta Asya'dan Anadolu'ya, Sibirya'dan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyaya yayıldılar. Ve her yeni toprakta Turul'un hikayesi anlatıldı, onun koruması hatırlandı. Turul Kuşu'nun Türk tarihindeki rolü sadece göçlere rehberlik etmekle sınırlı kalmadı. O, aynı zamanda Türk hanedanlarının kuruluşunda da kilit rol oynadı. En önemli örneklerinden biri Arpat Hanedanı'nın kuruluş hikayesidir. Efsaneye göre Emese adında genç ve güzel bir Türk prensesi vardı. O, soylu bir ailenin kızıydı ama henüz evlenmemişti. Bir gün ırmak kenarında dinlenirken dev bir gölge onu sardı. Başını kaldırdığında gökyüzünde muazzam Turul Kuşu'nu gördü. Kuş yavaşça alçaldı ve Emese'nin yanına kondu. Bu sadece fiziksel bir buluşma değil, aynı zamanda mistik bir deneyimdi. Bu buluşmadan sonra Emese hamile kaldı. Ama bu doğal bir hamilelik değildi. Bu Tengri'nin iradesinin gerçekleşmesiydi. Emese, Turul'un gücüyle güçlenmiş bir çocuk doğuracaktı. Doğumdan önce Emese rüyalar gördü. Bu rüyalarda karnından büyük bir nehir çıkıyor ve bu nehir uzak topraklara akıyordu. Bu rüya, oğlunun büyük bir hükümdar olacağını ve çok geniş topraklara hükmedeceğini işaret ediyordu. Çocuk doğduğunda Almos adını verdiler. Bu isim Türkçe rüya anlamına geliyordu ve Emese'nin rüyalarına gönderme yapıyordu. Almos, küçük yaştan itibaren olağanüstü yetenekler sergiledi. Turul Kuşu, Almos'un büyümesi süresince onu korudu. Çocukluk döneminde tehlikeli durumlardan kurtardı. Gençlik döneminde doğru kararlar almasına yardım etti. Yetişkinlik döneminde ise liderlik yeteneklerini geliştirdi. Almos büyüdüğünde
Turul onu yeni topraklara yönlendirdi. Bu topraklar bugünkü Macaristan'ın bulunduğu bölgeydi. Almos ve Kavmi, Turul'un rehberliğinde bu toprakları fethetti ve orada yerleşti. Almos'un oğlu Arpad bu topraklarda güçlü bir hanedanlık kurdu. Arpad hanedanı yüzyıllarca Macaristan'ı yönetti ve Turul kuşu bu hanedanın sembolü oldu. Bu hikaye sadece bir hanedanlık hikayesi değildi. Aynı zamanda Turul'un Türk milletinin geleceğini nasıl şekillendirdiğini, onları nasıl yeni topraklara yönlendirdiğini ve nasıl güçlü liderler yaratmasına yardım ettiğini gösteriyordu. Turul kuşunun gücü sadece bunlarla da sınırlı değildi. O aynı zamanda savaşlarda Türklere büyük avantajlar sağlıyordu. Onun varlığı hem fiziksel hem de psikolojik üstünlük yaratıyordu. En büyük savaşlardan biri güçlü bir düşman koalisyonuna karşı verildi. Bu koalisyon Türkleri tamamen yok etmek için birleşmişti ve sayıca çok üstündüler. Türk savaşçıları bu dengesiz durumdan endişe duyuyorlardı. Savaş sabahı, güneş doğmadan önce Turul kuşu gökyüzünde belirdi. Önce tek başına uçuyor gibiydi ama sonra çevresine yüzlerce, binlerce kuş toplandı. Sanki tüm göklerin kuşları Turul'un çağrısına uymuşlardı. Bu manzara Türk savaşçılarının moralini inanılmaz derecede yükseltti. Onlar Tengri'nin kendileriyle olduğunu, Turul'un onları koruyacağını anladılar. Korku yerini cesarete bıraktı. Endişe yerine kararlılık geldi. Savaş başladığında Turul düşman saflarının üzerinde uçmaya başladı. Onun dev gölgesi düşman savaşçılarını korkuttu. Bazıları bu kutsal kuşa saldırmaktan çekindiler. Bazıları ise panikledi. Ama Turul'un asıl etkisi Türk savaşçıları üzerindeydi. Onlar sanki doğaüstü bir güçle desteklenmiş gibi savaştılar. Her hamlede Turul'un gücünü hissediyorlar. Her darbede onun korumasını görüyorlardı. Savaşın dönüm noktası Turul'un özel bir manevra yapmasıyla geldi. O, düşman komutanının üzerine doğru süzüldü ve onun hemen yanından geçti. Bu hareket komutanın atını ürküttü ve adam attan düştü. Komutanın düşmesi düşman saflarında büyük karmaşa yarattı. Bu anı fırsat bilen Türk savaşçıları hızla saldırıya geçtiler ve zafer kazandılar. Savaştan sonra Türkler Turul'a minnettarlıklarını sundular. Onlar bu zaferin sadece kendi güçlerinin eseri olmadığını, aynı zamanda kutsal koruyucularının yardımıyla kazanıldığını biliyorlardı. Bu olay Turul'un sadece bir rehber değil, aynı zamanda güçlü bir savaş ortağı olduğunu gösterdi. Onun varlığı Türkleri hem fiziksel hem de manevi açıdan güçlendiriyordu. Zamanla Turul kuşu sadece mitolojik bir varlık olmaktan çıktı ve Türk kimliğinin vazgeçilmez bir sembolü haline geldi. Onun hikayesi nesilden nesile aktarıldı ve her dönemde yeni anlamlar kazandı. Türk hanedanları Turul'u kendi armaları üzerinde kullanmaya başladılar. Bu sadece dekoratif bir tercih değildi. Aynı zamanda meşruiyetlerini Tengri'ye dayandırdıklarını gösteriyordu. Macaristan'da Arpad hanedanı Turul'u ulusal sembol haline getirdi. Saraylar, kiliseler ve anıtlarda Turul'un figürü kullanıldı. Bu kuş sadece Türk geçmişini değil, aynı zamanda geleceğe yönelik umutları da temsil ediyordu. Ama Turul'un etkisi sadece siyasi alanlarda sınırlı kalmadı. O aynı zamanda sanat, edebiyat ve kültürde de derin izler bıraktı. Türk ozanları onun hakkında destanlar söylediler. Sanatçılar onu tasvir ettiler. Modern dönemde bile Turul'un sembolik gücü devam etti. Milliyetçi hareketler onu özgürlük ve bağımsızlık sembolü olarak kullandılar. Türk toplumları zorlu dönemlerde Turul'un hikayesini hatırlayarak güç buldular. Turul'un mirası sadece sembolik değildi. O, aynı zamanda Türklere önemli değerler öğretmişti. Birlik, cesaret, dayanışma, liderlik ve Tengri'ye güven. Bu değerler Türk kültürünün temel taşları haline geldi. Eğitim sistemlerinde Turul'un hikayesi çocuklara anlatıldı. Bu hikayeler sadece eğlendirmek için değil, aynı zamanda önemli yaşam derslerini vermek için kullanıldı. Turul'un en büyük mirası Türklere kimliklerini hatırlatması oldu. O, onlara atalalarının büyüklüğünü, geçmişlerinin zenginliğini ve gelecek için sahip oldukları potansiyeli gösterdi. Günümüzde Turul kuşu hala Türk dünyasının önemli sembollerinden biri.
Macaristan'dan Türkiye'ye, Kazakistan'dan Azerbaycan'a kadar geniş bir coğrafyada onun hikayesi yaşıyor ve yeni nesillere aktarılıyor. İşte böylece sona eriyor Turul Kuşu'nun destansı hikayesi. Bu efsane bize liderliğin, cesaretin ve kutsal rehberliğin gücünü gösteren derin bir anlatı. Turul'un hikayesi sadece mitolojik bir anlatı değil, aynı zamanda Türk milletinin karakterini, değerlerini ve dünya görüşünü yansıtan bir ayna. O, bize Tengri'nin korumasının her zaman Türklerle olduğunu hatırlatır. Bu efsanenin en önemli mesajı, zorluklara karşı asla yalnız olmadığımızdır. Tıpkı Türklerin Ergenekon'da Turul'un rehberliğini bulması gibi, biz de zor anlarda doğru yönü bulabiliriz. Turul'un gösterdiği liderlik sadece kuvvetle değil, bilgelikle gerçekleşir. O, Türkleri zorlamadı, tehdit etmedi. Onun yerine doğru yolu gösterdi ve takip etmek isteyenlere rehberlik etti. Büyük göçlerdeki rehberliği, hayatta kalabilmek için adaptasyonun ve değişimin önemini gösterir. Turul, Türklere yeni topraklara gitmelerini öğretirken, aynı zamanda değişimin kaçınılmaz olduğunu da öğretmişti. Hanedanların kuruluşundaki rolü, geçmişin geleceği nasıl şekillendirdiğini gösterir. Turul'un mirası sadece o dönemle sınırlı kalmadı. Yüzyıllar boyunca Türk tarihini etkiledi. Savaşlardaki zaferleri, birlik ve beraberliğin gücünü vurgular. Turul, Türklere tek başlarına güçlü olabileceklerini değil, birlikte olduklarında yenilmez olacaklarını öğretmişti. Sembolik mirası, kimliklerin ne kadar güçlü olabileceğini gösterir. Bir sembol sadece bir işaret değil, aynı zamanda nesilleri birleştiren, onlara güç veren ve yön gösteren bir kılavuz olabilir. Türk mitolojisinin bu muhteşem hikayesi hem geçmişimize saygı duymayı hem de geleceğe umutla bakmayı öğretir. Turul, bize ataların bilgeliğinin ve göklerin korumasının her zaman yanımızda olduğunu hatırlatır. Mitolya ailesi, bu videoyu beğendiyseniz like atmayı ve yorumlarınızı paylaşmayı unutmayın. Siz hayatınızda hangi zorlukta rehberlik aradınız? Hangi Türk kahramanının hikayesini merak ediyorsunuz? Yorumlarda bizimle paylaşın. Turul Kuşu'nun hikayesi gibi bazen en büyük yolculuklar bir rehberle başlar. Unutmayın ki her zorluk aslında yeni bir başlangıca açılan kapıdır. Bir sonraki videoda yine büyüleyici bir Türk mitolojisi hikayesiyle buluşacağız. O zamana kadar kendinize iyi bakın ve köklerinizi unutmayın. Göklerin koruması her zaman sizinle. Hoşça kalın. Bir sonraki destanda görüşmek üzere.